YouTube kanalım ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere piştiği anda bir tepsi biten içli kete tarifimi paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle hamurumu yoğurmakla işe başlayacağım. Bunun için yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, 2 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 çay bardağı da sıvı yağını ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 ml, su bardağı ölçüm ise 250 ml'dir. Bir tane yumurtanın akını ve 1 yemek kaşığı kadar da tuzu ilave ediyorum. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Yumurtanın sarısını ketelerimin yüzeyinde kullanacağım bu arada. Ve 1 su bardağı dolusu unu boşaltıyorum. Çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Bu karışımı güzelce karıştırdıktan sonra ağzını kapatacağım ve bir 10 dakika ön mayalanma işlemi yapacağım. 10 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayamız aktifleşti ve bu sayede hamurumuzun kıvamı, dokusu çok daha güzel olacak. 250 ml bardak ölçüsü ile 3 su bardağı un daha boşaltıp güzelce yoğuruyorum. Yanıma 1 su bardağı un daha aldım. İhtiyaç duydukça ekleme yapacağım. Ele yapışmayan, yumuşak, pürüzsüz bir hamur olarak yoğurmam gerekiyor. Toplamda bu tarifimde 4,5 su bardağı un kullanmış oldum. Yine sizlerin kullanacağı unun markasına veya kalitesine göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden sizlerin de benim yaptığım gibi kontrolle ekleyerek kıvamı yakalamanızı öneririm. Hamuru güzelce yoğurdum, toparladım gördüğünüz gibi. Yumuşak ama ele yapışmayan, şöyle kulak memesi kıvamında bir hamur olarak hazırladım. Şimdi ağzını kapatıyorum ve en az 30 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. 30 dakikanın sonunda dinlenen hamurumu artık tezgaha alıyorum. Hamurumdan mandalina büyüklüğünde bezeler kopartıp güzelce avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Tüm hamuru bu şekilde bitirip kenara diziyorum. Dilerseniz boyutlarını birazcık daha küçültebilirsiniz. Benim yapmış olduğum boyutlarda toplamda 11 adet beze çıktı ve şimdi ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak hafif de un serpiştirerek oklava yardımı ile açabildiğim kadar açacağım. Yaklaşık 30 ila 35 santim arasında açmamız yeterli olacaktır. Zaten bezelerimiz küçük olduğu için öyle çok büyük bir hamur olmayacaktır. Bu da işimizi daha da kolaylaştıracaktır. Hamurumu yeteri kadar açtım ve şimdi oklava ile sağını solunu güzelce düzeltiyorum. Açmış olduğum hamurun yüzeyini eritmiş olduğum 150 gram tereyağından 1 yemek kaşığı dolusu gezdiriyorum ve fırça yardımı ile her tarafına gelecek şekilde güzelce yayıyorum. Bu yağlama işlemini güzel yapmamız gerekiyor. Ketemizden güzel sonuç alabilmemiz için. Daha sonrasında sağ ve sol kısmında içe doğru katlayacağım. Tekrar yüzeyine birazcık yağ gezdirip süreceğim. Ve daha sonrasında iki başını da katlayarak normal kare şeklini vermiş olacağım. Gördüğünüz gibi her katmanını güzelce yağladım.
Her katmanını güzelce yağladım ve son baş kısmını da kapatıp kare şeklini verdim. Kenarlarını birazcık bastırıp düzeltiyorum ve kenara dinlenmeye alıyorum. Diğer bezelere de aynı işlemi uygulayarak bitiriyorum. Bu esnada da hem de yağları donmuş oluyor. Hızlıca hemen bir tane daha sizlere nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Burada ketemin iç harcını hazırladım. 1 su bardağı un, yarım çay bardağı sıvı yağ ile güzelce karıştırdım. Islak kum haline getirdim. İyice karıştırdım. Ve ben keteyi tuzlu sevdiğim için tuzlu yapıyorum. Bu esnada içerisine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edip güzelce karıştırıyorum. Siz eğer tatlı seviyorsanız içerisine biraz tatlı olması için şeker ve ceviz ekleyip güzelce karıştırabilirsiniz. Şimdi yine ilk yapmış olduğum hamurdan başlayarak şeklini çok fazla bozmadan, yani bu kare şeklini bozmadan böyle merdane yardımı ile hafif bastırarak açmaya çalışıyorum. Bir tatlı tabağı büyüklüğünde açacağım aşağı yukarı. Bu kadar yeterli. Şimdi iç harcını hamurun tam orta kısmına yerleştiriyorum. Ve daha sonrasında her köşenin uç kısmını hamurun ortasına getiriyorum. Yani şöyle bir zarf şeklini vermiş oluyorum. Ve şimdi kenarlarını iyice sıkıştırıyorum. Piştiğinde kabarıp açılmasını istemiyorum. Bu yüzden bu kenar kısımlarını iyice sıkıştıralım. Şöyle tırnak ucum ile iyice bastırıyorum. Ve bu şekilde hazır oluyor ketem. Hepsini bu şekilde kenara diziyorum ve sırayla yapmaya devam ediyorum. Hemen hızlı bir şekilde bir tane daha sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim. Daha sonrasında da böyle unlu keti sevmeyenler için peynirli hazırladım. O kısmı göstereceğim. Son 4-5 tane hamuru da peynirli olarak hazırladım. Yine aynı şekilde aynı boyutlarda hamuru açtım ve içerisine sade beyaz peynir yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde kapatma işlemini uyguluyorum. Tüm hamurları bu şekilde hazırlayıp ister peynirli ister unlu yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine dizdim. Hemen şimdi üzerine hamuru yoğururken ayırmıştık bir tane yumurta sarısını. İçerisine bir çorba kaşığı süt ilave edip güzelce karıştırdım ve tüm hamurların yüzeyini bu karışımdan fırça yardımı ile güzelce sürüyorum. Bu esnada fırınımı da açtım. 190 derecelik ısıda sıcak fırına göndereceğim. Çatal ile de çizikler atıyorum. Şöyle çarpı şeklinde. Hem görsel olarak hem de pişerken kabarmaması için çok fazla. Artık fırına götürüyorum. Nar gibi kızarana dek fırında tutacağım. Gördüğünüz gibi yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede benim fırınımda çok güzel kızardı. Hem de çok güzel kabardılar. Hemen fırından aldım. Hafif ılısın. Hemen sizlere ortadan bölerek de iç kısmını göstereceğim.
Bu tarifi bolca yapıp pişirip güzelce soğuttuktan sonra dondurucuda uzun süre saklayabilirsiniz ve dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtarak taze taze tüketebilirsiniz. Mutlaka deneyin derim. Sıcak sıcak çok güzeldi. Bakın hemen sizlere daha yakından da göstermek istiyorum. Hem yumuşaklığını hem dokusunu hem yüzeyi nasıl pul pul dökülüyor hem de iç kısmı kat kat tel tel oldu. Hem peynirlisini hem de unlusunu göstereceğim sizler için. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşebilmek için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız ve bildirim zilini açmayı unutmayınız ki yeni tarif paylaştığımda hemen size haber gelsin. Bu esnada şunu da hemen hatırlatayım. Videolarımı veya kanalımı beğendiyseniz tüm sevdiklerinizle veya sosyal medya ağlarınızdan da rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.